Merhaba arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Sizlere takipçilerimin çok merak ettiği bir konudan bahsetmek istiyorum. Konumuz avlamaya giden pek çok arkadaşı terleten alabalık avı. Bu videoda alabalık avında başarılı olabilmek için bilmemiz gereken sırlar nelerdir sorusuna birlikte cevap arayacağız ve emin olun bu videoyu izlediğinizde eliniz boş döndüğünüz av günlerini geride bırakmak için ihtiyacınız olan tüm teknikleri, ekipman bilgilerini ve av stratejilerini öğrenmiş olacaksınız. Eğer siz de akarsu kenarında tüm hazırlıklarınız tam olmasına rağmen alabalığı bir türlü kandıramıyorsanız muhtemelen alabalığın muazzam duyularına takılıyorsunuzdur. İşte bu yüzden bugün sadece alabalığa olta atmayı değil, adeta bir hayalet gibi su kenarında nasıl hareket etmeniz gerektiğinden avınızın zayıf noktalarını nasıl avantaja çevireceğinize kadar bilmeniz gereken her şeyi konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Alabalık avı aslında bir balık tutma macerasından ziyade doğanın kalbinde oynanan çok ciddi bir satranç oyununa benzer ve bu oyunda rakibiniz olan alabalık tatlı suların en zeki, en uyanık ve en dişli oyuncusudur. Arkadaşlar bu balığın doğada nadir görülen bir özelliği var. Görme, duyma ve koku alma yeteneklerinin aynı mükemmellikte bir araya gelmiş olması. Yani siz daha onu fark etmeden o sizin gölgenizi görmüş, sesinizi duymuş ve çoktan bir taşın altına saklanarak tedbirini almış olur. Gözlerinin kafa üzerindeki konumu sayesinde çok geniş bir görme açısına sahip olan alabalığı kandırmak için ilk kuralımız mutlak sessizlik ve görünmezliktir. Ben alabalık avına giderken sanki bir gizli operasyona gidiyormuş gibi doğaya tam uyum sağlayan kıyafetler giyinmeye dikkat ederim. Giydiğiniz kıyafetlerin rengi bulunduğunuz bitki örtüsüyle mutlaka örtüşmeli, özellikle koyu yeşil tonları tercih etmelisiniz derim. Bu bilgiyi sakın hafife almayın. Eğer bir çam ormanı içinde saz desenli bir kamuflajla dolaşırsanız alabalık sizi hemen fark eder ve tehdit olarak algılar. Yani giydiğiniz kıyafetin ortama aykırı her renge av şansınızı neredeyse sıfıra indirir. Gizlenme sadece kıyafetle de bitmiyor. Yapacağınız en kritik hatalardan bir diğeri de gölgenizi suya düşürmeniz. Alabalık avlarken güneşin konumuna göre hareket etmeli ve mümkünse güneşi karşınıza almalısınız. Gölgeniz suyun içinde belirirse alabalık etrafta bir yırtıcı varmış gibi hemen saklanır. Sessizlik meselesi ise sandığınızdan çok daha hassas bir mesele. Su kenarındaki alçak sesli konuşmalarınız, hatta kendi kendinize mırıldandığınız bir şarkı bile olağanüstü duyma yetisiyle donatılmış alabalıklar için ciddi bir uyarıcıdır. Özellikle suyun içinde duyu şapırdatarak yürümek hem görsel hem de işitsel olarak balığa yapılmış en büyük tehdittir. Suda dikkatsizce yürüdüğünüz an çıkan titreşimler alabalığın beslenmeyi bırakıp saklanmaya odaklanmasına neden olur. Mecbur kalmadıkça suya girmeyin. Eğer karşıya geçmek zorundaysanız sığ bir noktadan sessizce geçmeye çalışın. Su içerisinde avlanacaksanız da ani hareketlerden kaçının. Oltanızı atarken kolunuzla sallamak yerine bileğinizin hareketiyle oltanızı sallayın. Arkadaşlar, gördüğüm kadarıyla akarsularımızda avlanan usta alabalık avcılarının asla taviz vermediği bir kural var. Dere yatağında her zaman akıntının tersine, yani yukarı doğru ilerlemeleri. Bunun sebebi çok basit. Alabalıkların kafası hep akıntıya dönük olur ve siz arkalarından yaklaşırsanız balıkların sizi görmeleri zorlaşır. Ayrıca suyun içinde oluşabilecek ses ve tortular akıntıyla balığa doğru değil, sizin arkanızda kalan bölgeye doğru gider. Av alanınızı her zaman aşağıdan yukarıya doğru taramalı ve her noktayı sessizce süzerek ilerlemelisiniz. Alabalıklar suyun çağladığı şelale altlarında, suyun dirsek yaptığı virajlarda, kaya ve iri taşların siper olduğu köpüklü derinliklerde beklerler. Bizim ayna dediğimiz küçük gölcükler, şelale diplerindeki geniş çanaklar ve büyük taşların hemen ardındaki durgunluklar alabalığın en sevdiği pusulardır. Bu noktalara atış yaparken yemi suya sessizce düşürmeniz çok önemli. Olta kamışını yukarıdan aşağıya sertçe sallamak yerine aşağıdan yukarıya yumuşak bir hamleyle fırlatmalısınız ki çıkan titreşim balığı yuvasına kaçırmasın. Zamanlama konusuna gelirsek, alabalıkların en aktif olduğu saatler genellikle güneş doğmadan önceki alacakaranlık ile sabahın ilk birkaç saati ve gün batımının hemen öncesiyle sonrası olan vakitlerdir. Ancak size bir ipucu vereyim. Yerleşim yerlerine yakın yerlerde avlanıyorsanız işler biraz değişir. Buralarda insan hareketliliği, traktör sesi veya hayvan sürülerinin gürültüsü çok olduğu için alabalıklar sabah saatlerinde yuvalarına saklanır ve hareketin azaldığı öğle saatlerinde ortaya çıkarlar.
Bu durumu takip ederseniz daha verimli av yapabilirsiniz. Hava koşulları da başarınızda büyük rol oynar. Çok açık ve güneşli günlerde avlanmak zordur. Çünkü alabalık derinlere ve gölgelik alanlara kaçar. Hafif kapalı, yağmurlu veya çiseli havalar ise alabalık avı için en ideal zamanlar. Özellikle yağmurdan sonra dere coşup suyun rengi hafifçe bulanıklaştığında alabalık dehşet bir iştahla yeme saldırır. Fakat ben şahsen rüzgarlı havalardan uzak durmanızı öneririm. Rüzgar suyu hareketlendirdiği için alabalık tedirgin oluyor ve kendini kuytu yerlere atarak yemlenmeyi bırakıyor. Gelelim en çok merak edilen ekipman meselesine. Alabalık avında hafif ve hassas takımlar kullanmak şart. Misina seçiminde mümkün olduğunca ince, kaliteli ve şeffaf monofilament veya florokarbon misinaları tercih edin. Dere avlarında 0.14 mm ile 0.18 mm, göl ve barajlarda ise 0.20 mm ile 0.30 mm arası kalınlıklar başlangıç için ideal olacaktır. İnce misina balığın oltayı fark etmesini engellediği gibi mücadelenin keyfini de daha iyi hissetmenizi sağlar. Kamış seçiminde av alanınızın dar veya geniş olmasına göre seçim yapmanız çok önemli. Derelerde ağaçlık ve dar alanlarda manevra yapabilmek için 140 cm ile 180 cm arası kısa ve esnek kamışlar, göllerde ise daha uzak atışlar için 2 metreden 3 metreye kadar uzanan orta sertlikteki kamışlar işinizi görür. Makara olarak ise bu hafif takımlarla uyumlu olan 1000'lik veya 2000'lik küçük ve yüksek devirli modelleri kullanmalısınız ki dar alanlarda atışlarınızı dengeli yapabilirsiniz. Yem konusunda ise şunu asla unutmayın. Tatlı sularımızda doğal alabalık avlarken canlı yem kullanmamız yasak. Bilinçli balıkçılar olarak yapay yemlere odaklanmalısınız. Benim ve birçok ustamın favorisi her zaman döner kaşıklar, yani o meşhur kırmızı benekli, beyaz veya bronz renkli Maps tipi yemler. Ben şahsen sarı üzeri siyah olanları da beğeniyorum. Kapalı havalarda beyaz taban üstüne siyah benekli, güneşli havalarda kırmızı benekli, ilkbaharda ise sarı tabanlı kaşıklar çok iyi iş yapar. Ayrıca 5 ila 6 santimetreyi geçmeyen silikon yemler, küçük rapalalar ve yapay sinekler de alabalığı cezbetmekte çok başarılı. LRF avcılığında kullandığımız taktikleri alabalık avında da kullanabiliriz. Eğer balık suyun üstünde oynuyorsa yüzer tip rapalalarla yüzey avı yapabilirsiniz. Balık derinde ise yemi batırıp ağır ağır çekerek dip balıkçılığı yöntemini kullanabilirsiniz. Elbette avlandığınız alanın dip yapısını bilmeden sahte yeminizi takarsınız dememe gerek yoktur herhalde. Fly fishing, yani sinek oltacılığı ise bu işin en üst noktası. Ben şahsen Michael Rutter tarafından kaleme alınan Herkes için Yapay Sinekle Balık Avı kitabından çok faydalandım. Meraklı olanlara da tavsiye ederim. Kıldan veya tüyden yapılmış yapay sineklerle böcek taklidi yaparak avlanmak inanılmaz zevkli oluyor. Ancak bizim gibi ağaçlık derelerde dairesel hareketler yapmak zor olduğu için yemi akıntıya bırakıp hafif hareketler vererek avlanmak daha etkili bir teknik. Evet arkadaşlar, bu videoda anlattığım bilgiler ışığında alabalık avına çıktığınızda unutmamanız gereken en önemli şey bu harika canlıların popülasyonunu korumak olmalı. Yakaladığınız alabalıkların limitlere uygun olduğundan mutlaka emin olun ve mümkünse yakala bırak yöntemini benimseyerek bu eşsiz heyecanın gelecek nesillere de kalmasını sağlayın. Balığı elinize almadan önce ellerinizi ıslatmayı ve onu yere temas ettirmeden nazikçe suya iade etmeyi de ihmal etmeyin. Eğer siz de bu teknikleri denerken başınızdan geçen ilginç bir anıyı veya kendi özel tüyolarınızı paylaşmak isterseniz mutlaka yorumlarda buluşalım. Bu büyük balıkçı ailesine destek olmak için videoyu beğenmeyi, kaybetmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Unutmayın, alabalık avı sadece balık tutmak değil, doğanın ritmine ayak uydurmak ve zorlu bir rakibe saygı duyarak sabırla beklemektir. Şimdiden hepinize rastgele ve oltanızdan balık hiç eksik olmasın.